Merhabalar, ben Nazan Özbay. Hoş geldiniz YouTube kanalıma. Bilinçli nefes eğitmeni, yaşam koçuyum biliyorsunuz ve aynı zamanda Access Consciousness yani bilince erişim sisteminin Access the Bars, Facelift, beden prosesleri ve Foundation kolaylaştırıcısıyım. Yani seminerlerini, eğitimlerini veriyorum. Ve Theta Healing ve Gene Adrian arınma sistemi. Özellikle bunların isimlerini vermemin nedeni de bildiğiniz üzere seminerlerini verdiğim için yaşamınızı kolaylaştırmak ve gerçekten eğer yaşamınızda şu anda her neyin içerisinde yaşıyorsanız ve bu değişmez yapıp nasıl değişebileceğiyle ilgili bir soru soruyorsanız bunları kolaylaştırmak için bu verdiğim seminerlerin bilgilerini kullanabilirsiniz. Genellikle YouTube kanalımda biliyorsunuz özellikle kendi işime yarayan, farkındalığınızı genişletecek, benimle birlikte eğer dinleyip soruları sorduğunuzda yaşamınızı değiştirmenizi kolaylaştıracak araçları da paylaşıyorum. Bugün biraz aslında herhangi bir durumun içerisindeyken nasıl o durumun içerisine tekrar ve tekrar saplanıp kalıyoruz ve neden bunu yapıyoruz? Aslında bununla ilgili biraz da sohbet etmek istedim. Yıllar önce sevgili Doktor Liza Cooney Türkiye'ye geldiğinde onun sınıflarına katılmıştım ve onun ROAR adında muhteşem bir tekniği vardı. Radikal, orgazmik, canlı yaşam. Elbette ki bu tek başına açıklamıyor ama hani düşünsenize canlı yaşam diyoruz. Yani yaşamın içerisinde hep bahsettiğimiz gibi sıklıkla güne uyandığımız andan itibaren yapmamız gerekenler, yapmak zorunda olduklarımız, yapacak olduklarımız böyle bir kurulmuş motor gibi yaptıklarımız var değil mi? Ve otomatik yanıt sisteminden yanıt veriyoruz birçok şeye. Gitmemiz gereken bir işimiz var, yapmamız gereken, tamamlamamız gereken. Her neyse bir öğrenci de olabiliriz, bir iş yerinde işe gidiyor da olabiliriz. Her ne yapıyorsak otomatik pilotta. Yani onunla ilgili anda mevcut olma olarak değil, zorunluluktan işlevsel olarak ya da o kadar rutine binmiştir ki hani böyle şey gibi arabayı sürdüğünüz zaman bazen zihninizde açılan o filmlere takılıp gittiğinizde bir anda yolu fark etmezsiniz. Gideceğiniz yere nasıl gideceğinizi düşünmemişsinizdir ama kendinizi bir yolda bulursunuz ve o arada bir boşluk vardır. Birçoğumuz olur. Çok küçük bir öğrencim 10 yaşlarındayken şöyle demişti. Ben gözü açık rüya görebiliyorum biliyor musunuz? Ve çok hoş bir tanımdı bu. Birçoğumuz zaten işte hem geçmişi düşünürken hem de gelecekle ilgili geleceğe projeksiyon yaparken farkına bile varmadan gözlerimiz açık bir şekilde aslında gündüz rüyaları, gündüz düşleri görüyoruz ve farkında bile olmuyoruz. İşte bu anlarda çok da kendimizden bağlantımız olarak, mevcut olma halimizden olarak kopmuş oluyoruz. Şimdi bir de yaşamın içerisinde aslında bizim farkında olmadan enerjetik olarak alanımızda bizim seçimlerimizi, bizim davranışlarımızı yöneten enerjilerden bahsetmek istiyorum. Hani hep diyorum ya ben yeni bir dil öğreniyoruz. Soru dili, yeni bir dil öğreniyoruz, enerji dili. Gerçekten ne kadar çok konuşulmaya başlandı değil mi? Artık enerji dili ve hatta soru birçok insanın gündemine nasıl oturdu? Bir soru sormanın yaşamlarımızda o yarattığı mucizevi etkisini, katkısını almaya başladıkça sormaya devam ettik. Dedik ki başka neler mümkün? Bundan daha iyi nasıl olur ve ötesinde neler mümkün? Çünkü bir sorunun bizi nasıl bir olasılıklar evrenine bağladığını deneyimliyoruz ve aslında o her neyin içerisinde sıkışıp kaldıysak o sıkışıklığın açılmasını kolaylaştırdığının farkındayız. Ama bazen öyle bir yere geliyoruz ki hani böyle o kutunun dışına çıkabileceğimiz bir kapının olmadığı hisler, tıkanıp kaldığımız. Biz bunu bazen hapis diye tanımlıyoruz gerçekten. Ki bunu tanımlarken de genelde yargıların, ajandaların, icatların ve yalanların bizi nasıl aslında görünmeyen bir hapiste tuttuğundan bahsediyoruz sıklıkla. Herhangi bir tetikleyici olayla karşılaştığımız zaman işte biz o hapisin içindeyken, o sürekli ve sürekli aslında bir döngü gibi yaşamımızda tekrar eden bir durumdayken, tetikleyici bir olayla karşılaştığımız anda duyularımızdan herhangi biriyle hemen bir davranış biçimi devreye giriyor aslında. Otomatik olarak inkar etmeye başlıyoruz. Sonra savunmalar gelebiliyor. Bağlantıyı kesiyoruz
ve ayrıştırıyoruz. Ve biliyor musunuz bunların hiçbirini aslında çok da fark etmeden yapıyoruz. İşte Doktor Liza Cooney bize bu içinde yaşadığımız kafesleri ve bu kafeslerde aslında nasıl kafeslerde olduğumuzu ve bunlardan nasıl özgürleştirebileceğimizle ilgili suistimalin ötesinde yaşam yaratmak konulu ROAR tekniğinde anlatmıştı. Yani orgazmik canlı yaşam. Canlı yaşamı anladık değil mi? Hani hakikaten bedende, anda mevcut olmak, her anın farkında olmak. Ve orgazmik aslında içinde yaşadığımız bu evrenin, bu muhteşem bedenlerin katkısını da alarak belki gözümüzün gördüğü, koklayabildiğimiz, duyabildiğimiz her şeyin tadını çıkararak gerçekten hani ondan almamız gereken o bütün muhteşemliği alarak yaşamak. Orgazmik bir tat. Bazen bir yemek yersiniz. Çok lezzetlidir böyle. Hani ağzınıza attığınız anda o yemeğin kokusu, tadı, ağzınızda bambaşka duygular, hisler böyle yaratmaya başlar. Ve işte o size bir histir değil mi? Çok hoş bir şeydir. Bu orgazmik bir tattır. Ya da çok güzel bir manzara görürsünüz. Onun içine düşersiniz. Ben bazen öyle yerler görüyorum ki sanki diyorum birisi beni tablonun içerisine bırakmış. Aman Allah'ım. Çünkü bu gezegen gerçekten muhteşem ve bunun daha ötesinde neler görebiliriz? Henüz daha keşfetmediğimiz ve görebileceğimiz neler mümkün? Elbette ki bir soruyu sorarak bunun olmasını mümkün kılarak olasılıklar evrenine bırakıyoruz. Bakalım zamanı ne zaman? Onu da sormaya devam edeceğiz. Konumuza dönersek eğer neydi? Biz bir durumla, tetikleyici bir olayla karşılaştığımızda hemen aslında inkar ediyoruz. Bir şeyin varlığını inkar etmeye başlıyoruz. Burada sorabileceğiniz, kendinize sorabileceğiniz soru, farkındalığınızı arttırmak için burada neyi inkar ediyorum? Nasıl inkar ediyorum? Neyi inkar ediyorum? Bir şekilde bu durumda kendinize farkındalığınızı getireceksiniz. Yani orada bir enerjiyi algılayacaksınız. Burada neyi inkar ediyorum? Belki zihniniz size diyecek ki burada hiçbir şey inkar ettiğin falan yok. Ne saçma bu diyebilir. Dinlemeyin ve sormaya devam edin. Bir sorunun enerjisinin o değişmez zannettiğimiz durumu değiştirmeyi nasıl kolaylaştırdığının farkındalığına getirerek sormaya devam edin. Savunmak. Evet, ne dedik? Aynı zamanda biz hemen savunmaya geçiyoruz. Yani aslında bir şekilde direniyoruz durumlara. Çünkü savunmak aynı zamanda direnmektir. Ve aslında oradaki o savunma ya da direnme kendimizi tehlikeli adettiğimiz bir durumdan korumak üzere yaptığımız otomatik yine davranış kalıplarımızdan biridir. Ve bu hiç farkında olmadığımız o bir anda böyle şey koyar. Yani zihinsel, duygusal, psikik olarak, enerjetik olarak bir bariyer koymamıza neden olur. Birçok insan öyle savunma duvarlarıyla gezmiyor mu Allah aşkına? Belki çoğunuz fark etmiyorsunuz ama hani böyle bir anda ulaşılmaz gibi hissedersiniz ve o enerjetik bariyerlerdir aslında. Aslında bir şekilde bir durumu savunuyorsunuzdur ve direniyorsunuzdur aslında. Orada sorabileceğiniz en güzel sorulardan birisi neyi savunuyorum? Kimi savunuyorum? Savunmamın değeri ne? Yani bu soruları sorup cevabını beklemeyeceğiz biliyorsunuz her zaman olduğu gibi. Bu soruları sorup gerçekten kendinizin enerjetik olarak alanınızda sizi durduran, ilerlemenizin önünde duran, farkına bile varmadan belki o tetiklenen şeyle birlikte ortaya çıkanı gerçeği görebilmenizi engelleyen bir durumu ortadan kaldırmayı kolaylaştıracak bu sorular. Şimdiye kadar inkar ettiğiniz, savunduğunuz ve hala inkar edip savunduğunuz her yerle ilgili tüm düşünceleri, hisleri, yankıları, duyguları, kalıpları, koşullanmaları, enerjileri, inançları, algıları ve seçimleri, anıları, fikirleri ve hayalleri, vaatleri, alışkanlıkları, davranışları ve programları eritmeye, dağıtmaya istekli misiniz diyerek de alana bakmak çok önemli. Ve sonsuza kadar tabii eritebilirsiniz bunu, dağıtabilirsiniz ve bir daha asla gelmemesi üzerine o enerjetik bariyerleri
ışığa gönderebilirsiniz sevgili dostlar. Ve biz bir de ne yapıyoruz böyle durumlarda? Bağlantıyı kesmek, bir şeyden ya da birinden ayrılmak veya geri çekilmek ya da güvenlik ya da rahatlık yaratmanın bir yolu olarak işleri farkındalığından uzaklaştığında kendinden de uzaklaştığın bir zaman. Aslında biraz da konfor alanına çekilmek ve konfor alanının o güvenli alanında kalarak adım atmamak, kendi varlığın olarak dahil diğerleriyle olan bütün bağlantıyı kesmekle ilgili. Bir de yaptığımız en temel şeylerden biri ayrıştırmak. Bu deneyimi bölmek, ayırmak. Bir şeyin yoğunluğundan ve şiddetinden kaçmak aslında bir strateji. Mesela bazen keder ve üzüntüyle, bazen öfkeyle kendimizi o anda yaşadığımız bir durumdan ayrıştırmamız çok sık yaptığımız şeylerden biridir. Burada sorabileceğimiz sorular: nasıl bağlantıyı kesiyorum? Bağlantıyı kesmemin değeri nedir? Nasıl ayrıştırıyorum? Ayrışma hakkında neyi bu kadar değerli ve hayati kıldım? Bu sorularla beraber ne oldu? Bu tetikleyici bir olayla birlikte inkar, savunma, bağlantıyı kesme ve beraberinde ayrışmanın ortaya çıkması aynı zamanda bizim değiştiremeyeceğimiz, kurtulamayacağımız gibi gördüğümüz problemleri, yargıları, yalanları, sınırlamaları bizim yanlışlığımız olarak da aynı zamanda sabitliyor sistemimize. İşte kendimiz olmak yerine Dr. Liza Koney'in de bahsettiği gibi bu kafes tarafından tanımlanma haline dönüşebiliyoruz. Bu sorular bizim bu alanlarda olup olmadığımızı ve bu alanlardan özgürleşmemizi de son derece kolaylaştıracak sorular. Şimdi bir güzel proses yapalım bununla ilgili. Bağlantıyı kopardığımız, ayrıştırdığımız ve hala koptuğumuz ve ayrıştığımız her yerdeki tüm düşünceleri, hisleri, yankıları, duyguları, kalıpları, koşullanmaları, enerjileri, inançları, algıları ve seçimleri, anıları, fikirleri ve hayalleri, vaatleri, alışkanlıkları ve programları eritip dağıtmaya, yani ortadan kaldırmaya ve yok etmeye istekli miyiz? Evet. Onu sonsuza kadar eritip dağıtıp ortadan kaldırıp bir daha asla gelmemesi üzerine ışığa gönderebilir miyiz? Gerçek güç ve net ve berraklıkla doldurabilir miyiz? Evren bize bunu nasıl kolaylıkla gerçekleştireceğimizi göster deyip talep edebiliriz. Olacağını bilerek şükran duyabiliriz. Bugün de böyleydi. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler. Hoşça kalın.